Dünyanın dört bir yanında hayvanlar hayatta kalmak için mucizevi araçlar kullanıyor. Uyumun en çarpıcı örnekleri her türü kendi dünyasında birer hayatta kalma ustasına dönüştürmüş. Bu ustalığın en etkileyici simgelerinden biri de göğe uzanan boynuzlar ve dallanan çatallar. Güçlü, zarif ve yaşam için vazgeçilmez. Boynuzların bazıları kalıcı. Kudretli Afrika mandasından dev gergedana kadar pek çok hayvanın sembolü. Çatallı boynuzlarsa doğanın döngüsüne boyun eğen birer mucize. Büyürler, düşerler ve eskisinden daha görkemli yeniden yükselirler. Kızıl geyiklerin, ren geyiklerinin ve görkemli sığınların başlarını süsleyen mevsimlik taçlar. Bu yapılar sadece fiziksel değil, aynı zamanda müthiş bir hikayenin parçası. Güç ve rekabetin izlerini taşırken kur yapmanın, mücadele etmenin ve hayatta kalmanın destanını yazıyor. Çöllerden sık ormanlara, uçsuz bucaksız ovalardan karlı dağ zirvelerine uzanan bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta da doğanın hayvanlara bahşettiği görkemli başlıkları, boynuzları inceliyoruz. Güney Afrika'nın kurak ve tozla yoğrulmuş ovaları, sayısız tür için yaşam alanı. Burada yiyecek ve su sınırlı. Dikenli çalılar, seyrek otlaklar ve dağınık akasya ağaçları bu acımasız topraklarda yaşam mücadelesi veren otçullar için yaşam kaynağı. Ancak bu besinler geniş alanlara yayılmış. Su kaynakları birbirinden çok uzakta. Bu da sürüleri sürekli hareket halinde olmaya zorluyor. Bu göçebe otçullar arasında öne çıkan bir tür var. Springbok, yani keseli ceylan. Açık kahverengi tüyleri, bembeyaz karnı ve vücudunun iki yanında uzanan koyu çizgileriyle Springbok tam bir uyum uzmanı. Uzaktan bakıldığında neredeyse görünmez. Bolluğun hüküm sürdüğü bölgelerde bu zarif ceylanlar binlerce bireyden oluşan sürüler oluşturabilir. Etosha'nın sonsuz ağaçsız düzlükleri onların sığınağı. Bu geniş ovalar yalnızca bir beslenme alanı değil, aynı zamanda hayatta kalma mücadelesinin de sahnesi. Burada saklanacak yer neredeyse yok. Avcıların pusu kurması zor. Ancak dış tehditlerin yokluğunda asıl mücadele sürünün içinde. Hem dişiler hem de erkekler boynuzlu. Dişilerin boynuzları daha küçük ve daha zarif. Erkekler içinse zarifçe kıvrılan kalp şeklindeki boynuzlar yalnızca bir süs değil. Egemenlik mücadelesinin en önemli silahları. Su kaynaklarının çevresindeki alanda hakimiyet kurmak önemli. Dişiler su içmek için bu bölgeye gelmek zorunda. Su birikintisini kontrol eden erkek sürüye de hakim olacak. İşte bu yüzden sulak alanlarda çatışma kaçınılmaz. Ancak Etosha düzlüklerinde hiçbir zafer kalıcı değil. Her an meydan okuyan yeni bir erkek ortaya çıkabilir. Başları eğildi. Güçlü boyun kasları gerildi. Ve şimdi boynuzlar konuşacak. Kaybeden sessizce geri çekilirken kazanan bölgesini ve sürüsünü koruyacak. Ancak burada zafer kısa ömürlü. Yeni bir rakip çoktan hazır. Burada üstünlük yalnızca anlık bir ünvan. Gün içinde bile defalarca el değiştirebilir.
Avrupa'nın kadim çam ve meşe ormanlarında kızıl geyikler hüküm sürüyor. Kızıl geyik heybetli duruşuyla hem gücün hem de zarafetin simgesi. Ancak onları gerçekten farklı kılan şey ihtişamlı boynuzları. Ceylanların ve bufaloların kalıcı boynuzlarının aksine geyiğin boynuzları geçici. Her yıl büyür, gelişir ve dökülür. Tekrar yeniden çıkmak üzere. Geyik ailesine özgü bu döngü doğanın olağanüstü ritminin en çarpıcı kanıtlarından biri. Bu boynuzlar yalnızca süs değil, gücün, egemenliğin ve hayatta kalma mücadelesinin silahları. Ancak en büyük sınav, erkekler doğrudan karşı karşıya geldiklerinde başlıyor. Çatışma kaçınılmaz. Boynuzlar kenetlenir, rakipler güçlerini sınar ve yalnızca en güçlü olanlar bir harem kurma hakkı kazanır. Kış yaklaşırken erkeklerde hormonal değişiklikler başladı. Bir zamanlar zaferin simgesi olan boynuzlar tek tek düştü. Fakat bu bir son değil, bir başlangıç. Bahar geldiğinde döngü yeniden başlayacak. Yeni boynuzlar eskisinden daha büyük, daha güçlü ve daha karmaşık bir formda yükselecek. Her sene bir öncekinden daha büyük, biraz daha görkemli. Kuzey Amerika'nın rüzgarlı ovalarında kış acımasız. Kar toprağı bir örtü gibi kaplar ve rüzgar her şeyi savurur. Ancak bu dondurucu topraklarda bir dev koşullara inat, dimdik ayakta. Bizon. Yoğun, yünlü kürkü ve güçlü yapısıyla bizon soğuğa karşı doğanın en dayanıklı canlılarından biri. Katman katman kalın kürkü sıcaklığı hapsederken, kürkün altındaki yağ tabakası ise en sert fırtınalara karşı yalıtım sağlar. Bu çetin coğrafyada hayatta kalmak için kürk tek başına yetmez. Bizonun en büyük silahı boynuzları. Kalıcı ve kavisli bu kemik ve keratin yapılar, hayatta kalma mücadelesinin ayrılmaz bir parçası. Hem erkeklerde hem de dişilerde boynuz var. Ancak erkeklerin boynuzları daha kalın, daha güçlü. Çiftleşme mevsimi geldiğinde bu boynuzlar erkeklerin gücünün sınandığı çarpışmalarda kullanılacak. Boynuzlar sadece rakiplere karşı değil, avcılara karşı da bir kalkan. Kurt sürülerinin veya zayıflara pusu kuran dağ aslanlarının karşısında bizonun en büyük savunması. Bu donmuş vahşi doğada sadece en güçlüler, en büyükler, en sağlam boynuzlara sahip olanlar hayatta kalacak. Afrika bufalosu. Devasa gövdesi ve geniş boynuzlarıyla kıtanın uçsuz bucaksız ovalarında gücün ve dayanıklılığın simgesi. Bufalonun en büyük silahlarından biri sürüsü. Büyük, bireylerin birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğu sürüler her zaman tetikte bekleyen bir savunma hattı. Her birey en acımasız yırtıcılara karşı hayatta kalma mücadelesinin bir parçası. Bufalonun gücünün merkezinde ise boynuzları var. Kalın, kavisli ve alnında birleşen bir kalkan. Bufalonun erkeği de dişisi de boynuzlu. Ancak erkeklerin boynuzu çok daha görkemli. Erkekler için boynuz hem sürü içindeki üstünlük savaşının hem de avcılara karşı verdikleri savunmanın en kritik silahı. En güçlü aslanlar bile
bufalo boynuzlarıyla karşı karşıya kalmak istemez. Afrika'nın kavurucu güneşi altında çamur banyosu bufalolar için günlük bir ritüel. Kalın, serin çamurun içinde yuvarlanmak yalnızca bir keyif değil. Aynı zamanda bufalonun hayatta kalması için bir zorunluluk. Çamur vücut sıcaklığını düzenler, sert güneşe karşı kalkan oluşturur ve ısıran böceklere karşı doğal bir zırh sağlar. Küçük kırmızı gagalı kene kuşları bufalodan bufaloya uçarak keneler ve parazitlerle besleniyor. Fakat bu ilişki basit bir yardımlaşmadan ibaret değil. Kene kuşları uyanık. Yalnızca zararlıları temizlemekle kalmaz, bazen bufalonun kanını da emerler. Bufalo buna göz yumacak. Bu her iki taraf için de karlı bir ortaklık. Bu zorlu coğrafyada hayatta kalmak için ufak bir kuşun desteği bile önemli. Doğanın en dayanıklı devlerinden biri. Gergedan. Güç, dayanıklılık ve hayatta kalmanın bir simgesi olan boynuzunun doğada eşi benzeri yok. Bufaloların kemikten oluşan boynuzları ya da geyiklerin her yıl düşen dallı boynuzlarının aksine gergedanın boynuzu tamamen keratinden oluşur. Tıpkı insan tırnakları ve saçları gibi. Ancak katman katman büyüyerek sert, yoğun ve dayanıklı bir yapıya dönüşecek. Beyaz ve siyah gergedan gibi bazı türlerde ikinci küçük bir boynuz daha var. Bu boynuzlar hayatta kalmanın vazgeçilmez bir aracı. Yalnız bir gergedan boynuzunu kökleri kazmak, dalları kırmak ve bölgesini işaretlemek için kullanabilir. Bir çatışma anındaysa boynuz, hakimiyet kurmak ve tehditleri savuşturmak için ölümcül bir silaha dönüşecek. Anne gergedanlar içinse yavrularını yırtıcılardan korumanın en garanti yolu. Etoşa'da gün batmak üzere. Kavurucu Afrika güneşinden saklanmak için günü çalılıkların arasında gölgede geçiren canlılar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Su kaynakları artık gece canlılarına ait. Siyah gergedan. Bu tarih öncesi yaratığı gündüz görmek neredeyse imkansız. Hava tamamen kararıp serinlediğinde ortaya çıkacak. Gözleri zayıf görüyor. Ancak koku ve ses duyguları çok gelişmiş. Sıcak günün ardından gün tam kararmamış olsa da su içmek için sabırsız. Su kaynağı civarında tehlike olmadığından emin olmalı. Fil tek başına bir tehdit değil. Diğer otoburlar da gergedanı rahatsız etmeyecek. Şimdi susuzluğunu giderme zamanı. Gecenin karanlığı çöktü. Çalıların arasında kalmış bu su kaynağı Etoşa'nın en büyük sırlarından birini saklıyor. Burası siyah gergedanların buluşma noktası. Siyah gergedanlar sosyal canlılar değil. Ancak kurak sezonda bu su kaynağındaki buluşma bir istisna.
Burnuna diğer gergedanların kokusu geldi. Çok tedirgin. Şimdilik sakin bir gece. Gergedanlar su içip düzlüklere geri dönecek. Düzlükte mücadele çetin. Su kenarındaki kadar toleranslı olmayacaklar. Etosha'da yeni bir gün başlıyor. Gece karanlığından istifade edip karnını doyuran sırtlan susuzluğunu gidermeli. Ancak Etosha'da avcılar da her an av olabilir. Sırtlan burada davetsiz misafir. Çalıların arasında aslanların çok kıymetli bir avı var. Bir siyah gergedan. Önceki gece gergedanlar arasında çıkan kavganın mağlubu. Çakallar ölü hayvanın kokusunu almış. Çakal akıllı ve sabırlı bir yırtıcı. Bu kadar çok yemekten payına mutlaka bir parça düşeceğini biliyor. Aslanlar için bu son derece kıymetli bir yiyecek. Hem avlanmalarına gerek kalmadı, hem de bu devasa hayvan onları uzun bir süre idare edecek. Kuzey Amerika'nın zirvelerinden Anadolu'nun uçsuz bucaksız bozkırlarına kadar yabani koyunlar doğanın en zorlu sınavlarına karşı hayatta kalma sanatında usta canlılar. Bu eşsiz türler arasında Amerikan ve Anadolu yaban koyunları dayanıklılık ve uyumun en olağanüstü örnekleri. Kaslı gövdesi ve kıvrık boynuzlarıyla Amerika yaban koyunu Rocky Dağları'nın yüksek rakımlı kayalıklarında yaşıyor. Kalın, spiral şeklindeki boynuzları sadece görkemli bir süs değil, önemli bir savaş aracı. Keratin tabakasıyla kaplı temeli kemik boynuzlar koyunun ömrü boyunca büyümeye devam edecek. Erişkin bir erkeğin boynuzları 15 kilogram ağırlığa ulaşabilir. Çiftleşme döneminde bu boynuzlar erkeklerin vazgeçilmez silahı. Amerikalı akrabasına göre biraz daha küçük ama aynı derecede görkemli Anadolu yaban koyunuysa Türkiye'nin bozkırlarında yaşıyor. Yaşam alanı açık otlaklar ve engebeli kayalık araziler. Burada hayatta kalmak için hız, çeviklik ve dayanıklılık yetmez. Çevreye uyum sağlayıp görünmez olmalı. Erkeklerin boynuzları çok etkileyici. Amerika yaban koyununkiler kadar büyük olmasa da Anadolu yaban koyununun boynuzları da rakiplerle mücadelede ve kurt gibi yırtıcılara karşı savunmada çok etkili bir silah. Her iki türde yaşadığı çevreyle uyum içinde. Amerika yaban koyunu keskin kayalıkları ve dik uçurumları olağanüstü bir dengeyle aşarak avcılardan kaçarken, Anadolu yaban koyunu açık arazilerde hızına ve zeminle bir doğal kamuflajına güveniyor.
Her yıl büyüyen boynuzlar koyunların yaşam mücadelesinin sessiz tanıkları. Boynuzların üzerindeki halkalar koyunun yaşını gösteriyor. Kuzey Amerika'nın zirvelerinden Anadolu'nun rüzgarlı bozkırlarına kadar yabani koyunlar doğanın en sert köşelerinde bile hayatta kalmayı başarmış. Afrika'nın uçsuz bucaksız manzaraları. Bu coğrafya olağanüstü türlere ev sahipliği yapıyor. Geniş savanlardan kurak çöllere, sık ormanlardan dağ eteklerine kadar Afrika'da onlarca farklı antilop türü yaşıyor. Antilopların kimliklerinin merkezinde boynuzlar var. Her boynuz yaşadığı habitata göre şekillenmiş, farklı bir tasarıma sahip. Sağlam yapısı ve hilal şeklinde kırılan boynuzlarıyla öküz başlı antilop, savanın sembol türlerinden. Sayıları milyonları bulan sürüler, taze otlaklar peşinde her yıl Serengeti ve Masai Mara arasında göç ediyor. Bu tehlikeli ve yorucu bir yolculuk. Avcılar için de yiyeceğin bol olduğu, fırsatlarla dolu bir dönem. Ancak göç yolunun belki de en büyük sınavı Mara Nehri. Mevsimsel yağmurlar sonrası Mara Nehri'nde akıntının şiddeti arttı. Ancak asıl tehlike suyun altında. Timsahlar aylardır bu anı bekliyor. Ve sonunda ilk cesur birey nehre atladı. Kaos başladı. Sürü suya daldı. Bir yandan akıntıyla mücadele ederken suyun altında pusudaki timsahlara da dikkat etmeliler. Bazıları akıntıya kapılacak, ezilecek. Bazıları av olacak. Ancak başaranlar için ödül büyük. Yeşil otlaklar, bol yemek, yeni bir başlangıç. Afrika'nın kurak topraklarına uyum sağlamış canlılardan biri de Oryx. Dayanıklılığın simgesi. Uzun, dümdüz ve mızrak kadar keskin boynuzları onun en büyük savunması. Bu silahlar en kararlı yırtıcıları bile caydırabilir. Kudu antilopuysa daha ağaçlık alanları seviyor. Zarif kıvrımlarla yükselen spiral boynuzları doğanın en ihtişamlı sanat eserlerinden. Bu boynuzlar yalnızca savaş aracı değil, aynı zamanda olgunluk ve üstünlük göstergesi.
Kudu, dev cüssesi ve görkemli boynuzlarıyla Afrika'nın sembollerinden. Çoğu antilop türüne kıyasla daha hafif ve küçük olan impala, hızına ve çevikliğine güvenir. Zarif, boğumlu ve sağlam boynuzları, üreme dönemi en büyük silahı olacak. Impala, başta leopar olmak üzere yırtıcıların da gözdesi. Yıldırım hızında refleksleri ve etkili boynuzları sayesinde avcılara karşı hayatta kalma şansı var. Afrika'nın en büyük ve en güzel antiloplarından biri olan kırlangıç antilopu, kısa ama kalın ve güçlü boynuzlara sahip. Afrika'nın en büyük ikinci antilopu. Onu görmek kolay değil. Birçok antilop türünün aksine kırlangıç antilopunun dağılımı sınırlı. Dünya üzerinde sadece 70.000 civarı kırlangıç antilopu yaşıyor. Afrika'da antilopların boynuzları sadece birer süs değil, mücadelenin, kur yapmanın ve savunmanın kahramanları. Kimisi spiral, kimisi düz, kimisi kavisli. Ancak her biri vahşi doğanın en büyük sınavları için kusursuz birer araç. Avrupa ormanları. Alageyiklerin evi. Yazın açık renkli, beyaz beneklerle süslü kürkü, kış geldiğinde koyulaşarak mevsime uyum sağlayacak. Ama en çarpıcı özelliği erkeklerin kafasındaki boynuzlar. Alageyiğin geniş ve yassı boynuzları diğer birçok geyik boynuzundan farklı. Geyik ailesinin tüm üyeleri gibi alageyik erkeği de boynuzlarını düşürecek. Kış sona ererken boynuzları ve kafatası arasındaki bağ zayıflayacak ve bir gün boynuzları ansızın tek tek düşecek. Ancak tüm geyiklerde olduğu gibi bu bir son değil, yalnızca yeni bir başlangıç. İlkbaharın gelmesiyle birlikte boynuzların döngüsü yeniden başlayacak. Hormonal değişikliklerle birlikte alageyiğin başında eskisinden daha görkemli bir boynuz çıkmaya başlayacak. İlk başta yumuşak ve esnek, kadifemsi bir tabakayla kaplı. Hızla büyüyecek. Ve çok yakında kızışma mevsimi yeniden başlayacak. Rakip erkekler boynuzlarını çarpıştıracak. Güçlü olanın kazandığı, genlerini gelecek nesillere aktarma hakkı kazandığı bir mücadeleye girecekler. Dünyanın en acımasız dağlarının zirvelerinde yaşayan dağ keçileri, dayanıklılığın ve dengenin sembolleri. Neredeyse düz duvara tırmanıyorlar. Yaşadıkları yerlerde başka canlıların barınması mümkün değil. Uçurum kenarları, barınmanın imkansız göründüğü kayalıklar onların evi. Fakat tehlikeli yaşam alanlarına rağmen dağ keçisi denince akla ilk gelen ihtişamlı ve ikonik boynuzlar. Dağ keçisi erkeğinin uzun, kavisli ve tırtıklı boynuzları 1 metreyi aşabilir. Bu boynuzlar canlı kemik çekirdeğinin üzerini kaplayan kalın bir keratin tabakası. Boynuz keçinin yaşamı boyunca büyümeye devam edecek. Her çıkıntı geçen yılların ve yaşanan mücadelelerin sessiz bir kaydı. Tüm boynuzlu canlılarda olduğu gibi bu yalnızca bir süs değil, baskınlık savaşının en önemli silahı. Üreme döneminde erkekler sert ve acımasız mücadelelere girecek. Palaya benzeyen kavisli boynuzlar taraflardan biri kazanana kadar çarpışacak. Galip gelen keçi bölgenin hakimi, haremin sahibi oluyor. Genlerini bir sonraki nesle aktarma şansını kazandı. Böylece en güçlü, en çevik, uyum yeteneği üst düzey bireyler hayatta kalacak. Geyiklerin her yıl düşen boynuzlarının aksine dağ keçisinin boynuzları kalıcı.
Yıllar içinde istikrarlı bir şekilde büyüyerek bu acımasız yüksekliklerde keçinin en büyük silahı. Boynuzlar yalnızca çarpışmak için değil, karda yiyecek ararken kazmak, dallara sürtünerek bölgesini belirlemek ve hatta sırtını kaşımak için keçinin boynuzlara ihtiyacı var. Kuzey Amerika'nın uçsuz bucaksız çayırlarında hız için yaratılmış bir hayvan hüküm sürüyor. Pronghorn, yani Amerikan antilobu. İnce ama güçlü, çevik ama dayanıklı bu eşsiz canlının yaşam alanı, saklanacak hiçbir yerin olmadığı dümdüz geniş ovalar. Pronghorn'un boynuzları doğada başka hiçbir yaratığınkine benzemez. Ne gergedanınki gibi sabit bir boynuz, ne de bir geyik boynuzu gibi geçici. İkisinin nadir bir birleşimi. İç kısmında diğer antiloplar gibi kalıcı bir kemik çekirdek var. Üzeri ise keratinle kaplı. Ancak diğer boynuzlu hayvanlardan farklı olarak Pronghorn boynuzunun dış kılıfı her yıl dökülüp yeniden büyüyor. Mevsimler değiştikçe bu dış katman yavaşça gevşeyip soyulacak, eski bir kabuk gibi düşecek. Bu olağanüstü uyum hayvanlar aleminde başka hiçbir canlıda yok. Amerikan antilobu, Batı yarımkürenin en hızlı kara memelisi. Saatte yaklaşık 100 km hıza ulaşabiliyor. Bu hız biraz ironik. Artık var olmayan bir yırtıcıya karşı geliştirilmiş bir savunma. Bir zamanlar Kuzey Amerika'nın çayırlarında Amerikan çitası hüküm sürüyordu. Pronghorn'un hızı, bu şimdi soyu tükenmiş avcıdan kaçmak için geliştirdiği bir savunma. Fakat çita yok oldu. Pronghorn'un hızı artık pek de ihtiyaç duymadığı bir miras. Kuzey Yarımküre'nin vahşi doğasında bir de dev var. Sığın. Ormanların, sulak alanların ve engebeli soğuk toprakların hakimi. Geyik ailesinin yaşayan en büyük üyesi. Ancak onu gerçekten farklı kılan heybetli yapısı değil, başının üzerinde yükselen, devasa, karmaşık ve uzaktan dahi kolayca ayırt edilebilen boynuzları. Diğer geyik türlerinin ince, dallı, sivri boynuzlarının aksine sığın, geniş ve avuç içi şeklinde açılan boynuzlara sahip. Tamamen kemikten oluşan bu muazzam yapılar uçtan uca 2 metre genişliğe ulaşabilir. Tüm geyikler gibi sığınlar da her yıl boynuzlarını düşürecek. İlkbaharda boynuzlar yumuşak kadifemsi bir dokuyla kaplanacak, kan damarları ağıyla beslenerek hızla gelişecek. Bu dev boynuz üreme mevsiminde hakimiyet savaşlarının en görkemli silahı. Rakipler karşılaştığında devasa boynuzlar kilitlenecek, güç gösterisi başlayacak. Bu, vahşi doğadaki en etkileyici meydan okumalardan. Fakat geyik boynuzları tüm boynuzlarda olduğu gibi yalnızca kavga için değil, dev boynuzlara sahip erkekler potansiyel eşlere sağlık ve olgunluk sinyali de veriyor. Sığın çok az canlının hayatta kalabileceği soğuk ve elverişsiz ortamlarda yaşayabilir. Yoğun ormanlardan bataklık sulak alanlara kadar her yerde rahat hareket edip bulduğu her şeyi yiyebiliyor. Dallar, ağaç kabukları, su bitkileri. Uzun bacakları ve devasa gövdesi derin karda ve buzlu sularda zahmetsizce ilerlemesini sağlıyor. Dev cüssesi sayesinde bu çetin koşullar bir engel değil, avantaj.
Avrupa ve Asya'nın kayalık dağlarında dik uçurumların yemyeşil çayırlarla buluştuğu habitatlarda alımlı bir canlı var. Çengel boynuzlu dağ keçisi. Diğer adıyla şamua. Zarif ve çevik şamualar, hayatta kalmanın imkansız göründüğü bu sıra dışı coğrafyaya başarıyla uyum sağlamış. Şamuanın en çarpıcı özelliklerinden biri ince, kıvrık ve keskin uçlu boynuzları. Amerikan yaban koyununun ya da dağ keçisinin boynuzları kadar etkileyici olmayabilir. Bu boynuzlar narin ama işlevsel. Ömür boyu büyümeye devam eden bu boynuzlar, şamuanın en önemli hayatta kalma araçlarından. Hem erkekler hem dişiler boynuzlu. Ancak erkeklerin boynuzları daha kalın ve daha güçlü. Her yıl düşüp yeniden çıkan geyik boynuzlarının aksine şamua boynuzlarını sürekli taşıyor. Keskin kancalarla donatılmış bu boynuzlar yalnızca olgunluğun ve gücün sembolü değil, gerekirse kurtlar ve vaşaklar gibi bu dağlardaki yırtıcılara karşı da güçlü birer savunma aracı. Şamua çoğu yabani keçi türü gibi uçlarda, sınırlarda yaşayan bir canlı. Dik kayalıklarda rahatlıkla hareket ediyor. Toynakları en dar çıkıntıları bile kavrayabilir. Bu sayede uçurumları kolayca geçer, tehditleri geride bırakır. Afrika'nın kalbinde yabani olmasa da efsanevi bir yaratık var. Kralların sığırı olarak da bilinen evcilleştirilmiş Ankole watusi. Başka hiçbir sığır türüne benzemiyor. Eşsiz bir özelliği var. Uçtan uca neredeyse 2,5 metre uzanan devasa boynuzlar. Bu boynuzlar sadece bir süs değil, hayatta kalmanın anahtarı. İçi boş olmasına rağmen sağlam olan bu boynuzlar, hayvan için doğal bir soğutma sistemi. İçlerindeki kan damarı ağı, vücut ısısını dağıtarak hayvanın sıcaklığı dengelemesine yardımcı oluyor. Gün ortası güneşi Afrika'yı kavururken, kan boynuzların arasında dolaşır, serinler ve vücuda geri döner. Afrika'nın acımasız sıcağında Ankole'nin hayatta kalma sırrı bu dev boynuzlar. Ankole sığırları Afrika'nın sert coğrafyasına mükemmel şekilde uyum sağlamış. Dayanıklı ve dirençliler. Suyun kıt, otlakların sınırlı olduğu bölgelerde bile hayatta kalabilirler. Aşırı sıcaklara ve uzun kuraklık dönemlerine karşı dayanıklılıkları onları kıtanın hayvancılıkla uğraşan toplulukları için vazgeçilmez kılmış. Ankolelerin ekonomik değerinin yanında kültürel önemi de var. Süt, et ve zenginliğin simgesi olarak hem pazar yerlerinde hem de önemli törenlerde boy gösteriyorlar. Yüzyıllardır Ankole watusi Doğu Afrika halkları tarafından saygıyla anılıyor. Buz diyarı kuzeyin uçsuz bucaksız düzlüklerinde hayatta kalma ustası bir başka dev dolaşıyor. Karibu. Güçlü bacakları, kalın kürkü ve hiç bitmeyen yolculuğuyla çok az canlının dayanabileceği bu topraklarda hüküm sürüyor. Karibu dünya çapında başka bir adla daha bilinir. Rengeyi. Aynı bilimsel ismi paylaşsalar da Rangifer tarandus, karibu ve rengeyi'nin çok farklı hayatları var. Kuzey Amerika'da karibu hala büyük ölçüde yabani. Her yıl binlerce kilometre göç ediyor.
dondurucu soğuklarla savaşıyor ve kurt sürülerinden kaçıyor. Ancak Avrupa ve Asya'da kuzenleri olan ren geyikleri yüzyıllardır evcil. Birçok yerli halk tarafından ulaşım, süt ve et kaynağı olarak beslenmişler. Karibuyu diğer geyik türlerinden ayıran en belirgin özelliklerinden biri boynuzları. Çoğu geyikte sadece erkekler boynuz taşırken karibunun erkeği de dişisi de boynuzlu. Erkekler çiftleşme sezonunun ardından boynuzlarını hemen dökerken dişiler boynuzlarını kış boyunca koruyacak. Sertleşen toprakta ve kalın kar örtüsünün altında kalan kıt yiyecekleri rakipten koruyabilmek, yavrulara güvenli bir ortam sağlayabilmek için boynuzlara bir süre daha ihtiyacı var. Karibu hayatta kalmak için sürekli hareket halinde. Her yıl yaklaşık 5000 kilometre yol kat ederek dünyanın en uzun kara göçlerinden birine çıkar. Tundradan taygalara, donmuş nehirlerden açık ovalara kadar bitmek bilmeyen bir yolculuk bu. Ancak kuzeyde hayat değişiyor. Kışlar artık eskisi kadar tahmin edilebilir değil. Daha sert, daha düzensiz ve dengesiz. Yiyecek bulmak her geçen yıl biraz daha zorlaşıyor. İklim değiştikçe göç yolları ve hayatta kalma stratejileri de değişecek. Orta Asya'nın uçsuz bucaksız karlı ve rüzgarlı bozkırlarında eşi benzeri olmayan bir yaratık daha var. Sayga antilopu. İlginç biçimli, aşağı sarkan burnuyla dünya dışı bir varlık gibi. Afrika'nın savanlarından kuzeyin buzlu tundrasına, dağ zirvelerinden çöllere ve ovalara kadar boynuzlar doğanın en eşsiz keşiflerinden. Güzel gözüküyorlar. Çok görkemliler. Ancak onlar yalnızca süs değil, hayatta kalma araçları ve bitmek bilmeyen yaşam mücadelesinin sembolleri. Her tür farklı boynuzlarla farklı hikayelerin kahramanı. Düz, uzun, dönerek uzayan, çatallı. Bu boynuzlar sadece sahiplerinin değil, yaşadıkları coğrafyaların da hikayesini anlatıyor. Çevrelerindeki zorluklar, rakipler ve mevsimlerin ritmi tarafından şekillendirildiler. Onlar hayatta kalmanın anahtarları. Kadim geçmişle birer bağlantı. Ve dünyadaki yaşamın hassas dengesini hatırlatan işaretler. Bu sadece boynuzların hikayesi değil. Bu doğal tarihin hikayesi. Tüm ihtişamıyla, gücüyle ve kırılganlığıyla.